Kripto Para Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar Bitcoin'i ve altcoin'leri detaylı bir şekilde değerlendireceğim. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken şeylerden dün sizlere bahsetmiştim arkadaşlar. FED toplantısı sonrasında Bitcoin'de ani bir hamle veya ani bir yükseliş gelebilmesi için öncelikle 41.500 bölgesinin geçilmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Ve görmüş olduğunuz gibi tam bu alanda kalmış durumdayız. Ama günlük bazda Bitcoin'de çok daha farklı bir gelişme söz konusu. Orada önemli bir kırılım söz konusu aslında. Bunu sizlerle birlikte değerlendireceğim. Bunun için arkadaşlar özellikle de BTC'yi takip ederken biz örneğin Total 2, Total, Altcoin Index diye bazı pariteleri de takip ediyoruz. Burada Bitcoin'e geçmeden önce özellikle de Altcoin Index açısından FTX borsasının indeksi var. Onu sizlere göstermek istiyorum fütür işlemler açısından. Burada bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kullandığım indikatör tarafından şu görmüş olduğunuz gibi destek açılmıştı. Ve şurada yükselen bir trend var. Ve bu bölgelere destek açıldığı zaman en azından şu görmüş olduğumuz alana kadar bir yükseliş gelmesini beklerim. Burada özellikle de altcoin'lerdeki yükselişleri bir şeye dayandırmak gerekiyor arkadaşlar. Yani sadece FED toplantısı böyle oldu. İşte dünyada şunlar gelişti, bunlar gelişti. Benim için sadece onlar tek başına bir parite olamaz. Tabii ki temel analiz çok önemlidir ama tekniksel açıdan da bunların temellendirilmesi gerekir. Bunu sizlere göstermek istedim. Bu önemliydi. Bunun dışında özellikle de DeFi coinlerinde bir hareketlilik görebilme ihtimalimiz söz konusu. Zaten bugün özellikle bu coinlerdeki hareketlilikleri çok net bir şekilde görüyoruz. Bakın DeFi coinlerinde de şu görmüş olduğunuz bölgede bir destek açılmıştı ve DeFi coinlerinde de bir hareketlilik söz konusu. Örneğin bakın bugün Komp'ta bir hareketlilik var. Fil bir miktar daha güçlü durabiliyor. Bunun dışında bazı coinlere baktığımız zaman arkadaşlar örneğin AV gibi, MKR gibi coinlerde bugün tekrardan hareketlilikler söz konusu. Bu yüzden önümüzdeki süreçte bakın MKR'de %6.75. Bugün MKR'yi sizler için detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Bu tarz özellikle de DeFi coinlerinde de ekstra hareketler görebilme ihtimaline sahip olabiliriz. Bu yüzden bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Burada hemen Bitcoin'e geçmek istiyorum. Çok fazla zamanınızı da çalmak istemiyorum. Burada Bitcoin'de arkadaşlar bakın haftalık bazda zaten bundan 3 video önce Bitcoin'de alt sinyali geldi diye bir video paylaşmıştım. Bu görmüş olduğumuz bölge benim için artık önemli. Yani 37.000 bölgesi altında kapanış yapmadığı sürece bir problem yok. Bu alan çalışmaya devam ederse 50.955 yani 51.000 bölgelerine kadar bir yükseliş görebilme ihtimalimiz söz konusu. 4 saatliklerde ve saatliklerde 41.500 bölgesinin çok önemli olduğundan bahsetmiştim sizlere. Bu bölgenin ilk etapta geçilmesi gerekiyor ki en azından piyasanın rahatlayabilmesi için. Çünkü piyasada şu an için ayrışabilen coinlerde bir hareketlilik var. Dün bir hareketlilik vardı ama bunlar yani bugüne kadar yapılan düşüşlerden sonra arkadaşlar bu hareketlilikler birer hiç aslında. Bunu tekrar belirtmek gerekirse. Yani bunlar bir toparlanma bile değil. Yani son birkaç günlük hareketlerini bile almış durumda değil altcoin'ler. Bunun öncelikle net bilinmesi gerekiyor. Burada net olan bir durum daha var günlük bazda. Kullandığım bu indikatör açısından yani hareketli ortalama. Burada bakın daha önce de şu görmüş olduğumuz alanda tam bir kırılım gelmemesine rağmen retest ve akabinde hareket gelmiş. Dün itibariyle bu tam olarak kırıldı arkadaşlar ve bugün retestini gerçekleştiriyor. Bu açıdan Bitcoin'de özellikle de geceki kapanış arkadaşlar 41.000 bölgesi üzerinde olursa bu bir retest olarak kalacak ve akabinde tekrardan hareketlilik gelebilir. Bu saatten sonra yapılabilecek tek şey arkadaşlar 40.000 altına stop koyup kısa vadede takip etmektir. Orta vade özellikle takip ediyorsanız yani bu aslında 37.000 çok orta vade sayılmaz ama kısa orta vade diyelim. Orta vadede 35.000 bölgeler, uzun vadede de 30.000 bölgeleri stop bölgeler olarak değerlendirilebilir. Tabii ki sizlerin risk getiri analiziyle doğru orantılıysa arkadaşlar buna sizin karar vermeniz gerekiyor. BTC açısından görmüş olduğum olayı detaylı bir şekilde sizlere anlattım. Destekler açısından da belirttim. Günlükte eğer bu bölge üzerinde kalmayı başarabilirse yukarı yönlü hareket gerçekleştirebilir. 41.500 bölgesi gerçekten önemlidir. O alanın geçilmesinde çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu daha önce de sizlere dile getirmiştim. Tekrardan dile getirdim. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Şimdi arkadaşlar bazı coinler vardı istenmişti yorumlar kısmında görmüştüm. Onun dışında da bazı coinler var. Onları sizlerle birlikte paylaşacağım. Ve bu süreçte arkadaşlar özellikle de dün ve dünden önce sizlere belirtmiş olduğum bazı coinler vardı. Bu coinleri sizlerle birlikte takip edeceğiz. Tekrar her gün her yapmış olduğum videoda o coinlere değineceğim. Bugün onlar dışında da bazı coinleri tekrardan sizlere paylaşmak istedim. Bakın bunlardan birisi Sant. Sant'ta arkadaşlar dün HSBC tarafından gelen bir haber söz konusuydu. Onun akabinde bir hareketlilik geldi. Burada önemli olan unsurlardan birisi Sant'ta haftalık bazda gerçekten mükemmel ötesi çalışan bir kanal var uzun vade. Görmüş olduğumuz kanal hala çalışıyor.
Kanalın tepe bölgesine geldikten sonra kademeli bir şekilde dip bölgelerini test etmek isteyebilir. Zaten bu şekilde bir düşüş söz konusu. Ama tabii ki bu illaki dibinin test edilmesi anlamını taşımaz. Bunu bilmek gerekiyor. Sant'ta burada arkadaşlar 3.41 bölgesi kilit bir bölge. Hem ortalamanın geçmiş olduğu bölge, hem indikatörün direnç aşmış olduğu bir bölge, hem de zaten yatay direnç bölgelerimiz açısından kilit bir bölge. Bu açıdan bu alana dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer Sant'ta bu alan kırılırsa yukarı yönlü tekrar takip edilebilir. Burada 2.95 bölgesinde kısa vade stop olarak değerlendirebilirsiniz. Şu an için bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda bir range oluşturmaya çalışıyor. Eğer bu bölgeleri gerçekten kırıp yukarı yönlü üzerinde kalmayı başarabilirse tekrardan kanal orta bölgeden yani 5.67 bölgelerine kadar bir hareketlilik gerçekleştirebilir. Ama öncelikle 3.41 bir bölgesinin özellikle ve özellikle günlükte geçmesi çok önemli. Shiba'ya gelelim. Shiba bu süreçte en çok sorulan coinler arasındaydı. Onu da hemen sizlerle birlikte değerlendirmek istedim. Burada arkadaşlar Shiba'da özellikle dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisini daha önce size belirtmiştim. Yeşil bölge. Bu bölgede biz daha önce zaten Shiba'yı çok mükemmel bir şekilde yakalayabilmiştik. Bakın şu alanda akabinde güzel bir hareketlilik gelmişti. Sonrasında arkadaşlar bakın daha önce de şu görmüş olduğumuz bölgelerde de Shiba'nın yeşil bölgede bir range olduğunu, kırmızı alan kırıldıktan sonra da mükemmel bir hareketlilik gerçekleştirdiğinden bahsettim sizlere. Şu an için bakın özellikle de logo ölçekte değerlendirdiğimiz zaman bakın şu görmüş olduğumuz bölgede düşen trendin hala kırılmadığını görüyoruz. Şu bölgelerden de tekrardan bir düşen trend çekersek arkadaşlar bu trend kırılmış ama ana trend bu olduğu için onu özellikle göstermek istedim sizlere. Burada yeşil bölge altında kapanış gerçekleştirmediği sürece yukarı yönlü istek devam edebilir. 8 saatliklere baktığımız zaman kırılım retest söz konusu. 12 saatliklere geldiğimiz zaman tekrar kırılım retest bitmiş. Hareket devam edebilme ihtimali söz konusu. Günlük baza geldiğimiz zaman da arkadaşlar tekrardan bu alanın kırıldığını görüyoruz. Bu alan önemli. Daha önce bu alanı kırıp üstünde kaldığı zaman gerçekleştirdiği hareket var arkadaşlar. Bu açıdan iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu saatten sonra eğer Shiba takip edilecekse, eğer yeşil alan stop olarak gerçekten çok uzak bir bölge olarak düşünülüyorsa şu görmüş olduğumuz bölge yani kırılımı gerçekleştiren mumun hemen altı. Sıfır neresi burası arkadaşlar? Hemen bunun rengini değiştirelim. Mavi yapayım. 0.21 bölgesi yani sıfırları saymıyorum artık 21.46 bölgesi. Bu bölge altı kapanışlar stop olarak değerlendirilebilir. Eğer bugünkü retesti ve kapanışı bu şekilde gerçekleşirse yarın hedeflerinden birisi 2600 bölgeleri olabilir. Bu yüzden Shiba'yı da bu saatten sonra dikkatli bir şekilde takip edebilirsiniz. Dara geleceğim arkadaşlar. Sorulmuştu. Bu açıdan sizlerle beraber değerlendirmek istedim. Şimdi günlük baza geldiğimiz zaman arkadaşlar burada bir düşüş trendi içerisinde hareketliğine devam ediyor. Aslında burada aynı zamanda bir kanal da söz konusu. Şimdi daha önce bu kanalın dip bölgelerine geldiği zaman özellikle kanalın orta bölgesi bizler için önemli arkadaşlar. Bakın burada tam dönüş sağlamış. Bu kanalın ve düşen trendin kırılabilmesi için arkadaşlar bakın şurada turuncu yatay direnç bölgemiz var. Bu bölgenin kırılması gerekiyor. Minimum 4 saatlikte kırılımları takip edilebilir ama günlükte alan üstüne geçmesi çok daha önemlidir. Bunu tekrar belirteyim. 0.61 bölgesi önemli bir destek olarak çalışmaya devam ediyor. Bu desteğe dikkat etmek gerekiyor. Çünkü böyle güçlü çalışan bölgeler kırıldığı zaman aşağı yönlü sert hareketler gelebiliyor. Bu bölge üzerinde kalabildiği sürece arkadaşlar mavi direnç bölgesini geçmek isteyebilir. Mavi direnç bölgesi önemlidir. Eğer bu alan kırılırsa kendisini o zaman turuncu bölgeye atacaktır. Bu yüzden eğer şimdi takip edilecekse bence mavi alan kırıldıktan sonra takip edilmesinin çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de günlük ve 4 saatlik bazılardaki kırılımların yakinen takip edilmesi gerekiyor. Alan kırılır ve üzerinde kalmayı başarabilirse akabinde tekrardan yukarı yönlü yeniden hamleler gerçekleştirebilir. Bakın bugünkü DeFi coinlerinden birisi MKR. MKR'yi hemen şurada 4 saatlikte sizlere göstereyim arkadaşlar. Bakın bir düşen trend söz konusu. Aslında burada bir formasyon kırılımı da var. Yani daha büyük zaman aralıklarına geldiğimiz zaman 12 saatliğe gelelim. Evet yani burada aslında bir topu kırılım bile söylenebilir. Günlükte bu durum biraz daha net. Bu yüzden arkadaşlar eğer MKR takip edilecekse burada dikkat edilmesi gereken bölgenin 2076 bölgesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Eğer bölge geçirirse gerçekten yukarı yönlü yeniden hamle gerçekleştirebilir. Burada aynı zamanda bakın şurada çok net bir şekilde görebileceğimiz gibi hemen sizlere bunu da göstereyim. Bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda bir Edim EVA formasyonu söz konusu. Bu formasyonu daha önce Batcoin'de de sizlere göstermiştim. Ve biz katıldaki arkadaşlarla hala Bat'ı mükemmel bir şekilde takip ediyoruz. Ve hareketleri mükemmel bir şekilde devam ediyor. Burada da aynı formasyona benzer formasyon söz konusu arkadaşlar. Bu yüzden 2076 bölgesi üzerindeki bağımsız kapanışlardan sonra istiyorsanız sizler de MKR'yi takip edebilirsiniz. Bunu da tekrardan sizlere belirtmek istedim. Bunun dışında Jasmy son dönemlerde en çok sorulan coinlerden birisi. Bakın BAT'ta geldi hemen göstereyim.
Biz hala Batı mükemmel bir şekilde bu alanlarda takip etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Destek ve direnç açısından istiyorsanız sizler de takip edebilirsiniz. Jasmine'ye geldim. Jasmine'i daha önce de çok incelemiştim sizlere. Belli oranlarda belli bölgelerden bahsetmiştim. Bazen destek ve dirençler açısından yenileme de yani revizyonlar gerçekleştirebiliyorum. Bunu daha önce de belirtmiştim sizlere. Burada özellikle Jasmine Coin'i şu görmüş olduğumuz alanlara geldiği zaman burada kırılımdan sonra katıldaki arkadaşlarla yapmış olduğum bir şey vardı. Yani ben bu bölgelerden sonra alıp bir miktar bekleyeceğimden bahsetmiştim. Yani kırılım olur, işte orada geri çekilir, stop olur. Bu benim o saatten sonra çok ilgilendirecek bir durum değildi aslında. Çünkü Jasmine Coin'e baktığımız zaman arkadaşlar bakın şimdi günlük baza geldiğimiz zaman eğer bir düşüş için değerlendirilecekse daha önce bunu SLP'de de görmüştük. O zaman da SLP aldığından bahsetmiştim ve SLP'de de mükemmel bir hareketlilik yani %97'ye varan bir düşüş söz konusu. Yani dibin dibini görmüştüm. Ve gerçekten birçok kişi tepede yakalanmıştı. Yani Jasmine Coin'in eski seviyelerine gelebilmesi için arkadaşlar yani şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra bile yani daha 10x'lerden fazla hareket yapması gerekiyor ki o seviyelere gelebilmesi için. Günlükte kullandığım indikatöre gelmiş. Burası önemli aslında. Günlükte kullandığım indikatör direnç bölgesini kırmaya çalışıyor. Önemli bir detay. Şu görmüş olduğumuz alan hemen şunu sizlere beraber kırmızı yapayım. 0.02 bölgesi daha doğrusu 224 bölgesi. Bu alan kırılırsa ve üstünde kalmayı başarabilirse yukarı yönlü yeniden hareket gerçekleştirebilir. Görmüş olduğumuz çizgi hala devam ediyor. Bu normalde düşüşün devam ettiğini mi göstergesidir aslında. Ama bu bölgeyi test etmek isteyebilir. Yani 0.0664 bölgesini. Yani bu saatten sonra özellikle Jasmine takip edilecekse bakın şurada dikkatle takip edilmesi gereken detaylardan birisi de şu. Yani logaritmik ölçekte zaten bir kırılım söz konusu. Bugün retest günü olmasına rağmen hala güçlü durmayı başarabiliyor. Bu çok önemli bir detay aslında. Yani şu görmüş olduğumuz bölgeler ne zaman arkadaşlar? 22 Kasım'dan sonra görmüş olduğunuz gibi düşüş trendini kırmış durumda. Bu yüzden bu bölgelerden sonra artık daha sert hareketler gerçekleştirilir. Ama bunun için kırmızı bölge üzerinde günlük kapanışlar görmek gerekiyor. Ya da 4 saatlik 8 saatlik kapanışlardan sonra belli oranlarda takip etmek lazım. Takip edilecekse de dikkat edilmesi gereken bir coin'dir. Çünkü bu saatten sonra ani hareketler gerçekleştirebilir. O zaman stopla dinlemez. Bir anda ani geri çekilme sonra tekrardan ani yükseliş gerçekleştirebilir. Bu yüzden az sermaye ile istiyorsanız kendi risk getiri analizlerinize göre takip edebilirsiniz bu saatten sonra. Burada tercih tamamen size ait. Yani kırılımdan sonra benim yapacağım şey nedir diye sorarsanız arkadaşlar kırılımı gerçekleştiren mum hangisi ise yani bu mum eğer bugün kırılımı gerçekleştirecekse hemen onun altına yani 0.019 bölgesine stop koyar takip ederim ben. O bölge altında da bağımsız kapanış ararım arkadaşlar. Bunu da belirtin. Bu benim kendi stratejim sizler için uygun olmayabilir. Çünkü o aralarda büyük volatiliteler söz konusu. Bunu da tekrardan sizlere belirtmek istedim. Düşüncelerim bunlar da arkadaşlar. Bunları çok net bir şekilde dile getirdiğimi düşünüyorum. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.